Merhaba, Elektronik Arşiv kanalına hoş geldiniz. Videoda izlediğiniz protez kolu yapıyoruz. Bilgisayarın kamerasından yaptığımız parmak hareketlerinin aynısını yapacak. Birinci aşama protez kolun parçalarının birleştirilmesi. Yorumlardan iletişime geçeni ücretsiz bir şekilde STL dosyasını paylaşırım. Kod kısmına geldiğinde de aynı şekilde kodları da göndereceğim. Şimdilik şu parçaları kenara alacağım. Videoyu belirli yerlerde hızlandıracağım sıkıcı olmasın diye. Önemli yerlerde durdurup bazı yerler önemli ilk defa birleştiriyorsanız koddan ziyade bu protez kolu düzgün birleştirirseniz işin büyük bir kısmı gitmiş olacak. Baskı alırken isim mesela baş parmak, orta parmak diye yazdırdım. Hepsini aynı anda yazdırmadım. Parçalar birbirine benzediği için sonra bu şekilde dizdim. Siz de baskıdan sonra bu şekilde dizerseniz işinizi bayağı bir kolaylaştırır. Şu parmak uçlarını en sona bırakacağım yapıştırırken. Şuradan başlıyorum serçe parmak. Serçe parmak için bu şekilde katlanması lazım. Şöyle takarsanız katlanmaz. Buna dikkat edin. Böyle olacak şekilde koyuyorsunuz. Aynı renk filamenti parçasını aldım. İçinden geçireceğim. Ve daha sonra burayı havayla eriterek birleştirmesini yapmış olacağım. Diğer uç kısımlar için de aynısını yapacağım. Tüm parmaklarda aynı işlemi uygulayacağım. Birincisi tamam. Bunu tekrar yerine dedim. Şu kısmı atıyorum. Diğer parmak için aynı işlemi yapacağım. Dikkat ederseniz içe doğru bükülüyor. Ters takarsanız bükülmez. Bu önemli. Dikkat edin. Parmak uçlarının hemen önündeki ikili parçaları bitirdik. Öne doğru böyle bükülecek şekilde. Şimdi avuç kısmındaki parçaları takalım. Avuç kısmında iki parmak var. Serçe parmak, yüzük parmak eklentisi ve baş parmağın eklentisi. Bunlar pimli. Aradan geçecek. Şu şekilde ne aldım pimi? Parmaklar dışa bakacak şekilde. Parmaklar hareket ediyor bu şekilde. Baş parmağa gelelim. Baş parmağı da şu kısmı yukarı bakacak şekilde büyük pimi takıyoruz buna da kalın olanı. Diğeri daha uzun, bu daha kalın. Bunu da taktık. Şimdi şuna geldik. Şu kısma. Bunlar böyle içe doğru bükülecek şekilde hepsini tek tek az önce yaptığımız gibi takmamız lazım.
Yanlış takarsak olmaz yönünü. Şöyle taktık. Böyle içe doğru kapatıyor ama şöyle takarsak şurada düz olan yer kapanmasını engelliyor. Bütün parmaklarda yönüne dikkat ederek hemen parmağın uç eklentilerini buradakilerini takacağım. Şuradakisi bir yapıştırma alacak. Bunu hızlı yapıştırıcıyla en son yapıştıracağım. Şuradan başlayayım. Parmakların avuca geçtiği kısımları bitirdik. İçe doğru katlanıp katlanmadığına baktım. Baş parmak bu. Şimdi hızlı yapıştırıcıyla bir öndeki parçayı daha önceden birleştirdiğimiz ikili parçaları buraya yapıştıracağım. Fazla bir yapıştırıcı kullanmıyoruz, az kullanıyoruz. Parmakların uç kısmı hariç hepsi tamam. İçe doğru katlanıyor parmaklar. Uç kısımları sadece kaldı. Uç kısımları takmadan önce olta iplerini geçirmem lazım. Üstten geçirince kolay geçiyor. Altlar biraz daha zor. Bazıları ipi ikiye bölüp şuradan düğüm atıyor. Öyle olunca kopuyor. Ben alttan başlayacağım. Kolay olsun diye. Üstten başlayınca biraz daha sıkıntı altı takmak. Parmağı şöyle büktüm. Şurada bir delik var. Bunu iğneyle biraz açtım öncesinden. Şuradan alttan geldim. Baş parmak. Şuradan bir delik var. Hemen gönderdim oradan. Bu şekil yaparsak kolay geçiyor. Yoksa zorlanır. Diğer ucunu orada bıraktım. Parmağı yine büktüm. Ön tarafı doğru geçeceğim buradan. Şuradan cımbız gibi bir şey kullanabilirsiniz ya da küçük karga burnu.
Şu öne doğru götürmem lazım. Ucunu biraz keseyim. Yamulduğu için zor geçecek gibi. Şöyle çapraz kesersem daha güzel olacak bize. Altı ipin esnek olanları var. Onu kullanırsanız biraz ip esneyeceği için parmakları çekmez o. Geçti buradan. Şimdi geri diğer taraftan göndereceğim. Yani üstten başlamak en başta kolaylık gibi görünse de alta geldiğinizde zorluk yaşayacaksınız. Şuradan geldim. Bütün parmakları bu şekilde yapacağım. Bu üstten geleni üstteki delikten, alttan geleni alttaki delikten gönderiyoruz. Şu an tamam burası. Bütün parmaklar için aynı işlemi yapacağım. Yine şuradan bir alttan gelmiş daha olacak. İki işlemi şöyle takımda olsa işimiz kolaylaşır. Kısım geldi. Altı ipten geçirdik. Parmak şuraya geldi. Burada alışverişe kullanacağım. Şurası kullanmam lazım.
Bilek kısmına geldik. Bilek parçası bu. Metlik vidayı da taktım. Siz yapıştırabilirsiniz de. Bu şekilde geçirdim. Şu parça biraz daha kalın, yüksek. Yüksek olanı avucun iç kısmına bakacak şekilde bileğin yüksek olan kısmı buraya taktık. Şurası dar, burası ince. Parmakların büküldüğü yöne doğru yüksek olan yeri taktık. Düşmesin diye vidalayayım hemen. Şu da kol kısmı. Bu şöyle iç içe geçiyor parçası. Servo motorlar buraya takacağım. Diğer partta onu yapacağım. Şöyle bileği de şöyle taktığımızda bu şekil görünecek elimiz. Şöyle. El bu şekilde olacak.